Herkese şimdiden selamlar arkadaşlar. Ben İlker Çiçek. Bugünkü konumuz aralıklı oruç olacak. Nedir bu aralıklı oruç? Artıları var mıdır, eksileri var mıdır? Ne durumlarda kullanılır? Size artılarını, eksilerini, fikirlerimi sunacağım. Takdir her zamanki gibi sizin olacak arkadaşlar. Hemen yeri gelmişken altını çizelim arkadaşlar. Bu aralıklı oruç güzellemesi ya da yalanlaması değildir. İçinde bulunduğumuz kültürü de göz önünde bulursak isminden tepki çekme ihtimali var. Ya Ramazan'da oruç tutmuyorsun, kalkmış bana aralıklı oruçtan falan bahsediyorsun. Bu tip tepkileri almamak adına şunun altını çizelim arkadaşlar. Aralıklı oruç bir beslenme periyotlamasıdır. Oruç demesi tamamen aslına bakarsanız bir İngilizceden çevirisidir. Bu beslenme periyotlaması 16 saat sizin aç kalmanızı ve 8 saat beslenmenizi tavsiye eder. Günün hangi 16 saatini, hangi 8 saatini de seçme özgürlüğünü tamamen size bırakır. Ne demek bu? Eğer ben gündüz çok aç kalıyorum diyorsanız, yani çok acıkıyorum diyorsanız o 8 saati oraya ekleyebilirsiniz. Ya ben gündüz hiç yemek yemiyorum, akşamları daha çok açım diyorsanız o 8 saatlik yemeği oraya ekleyebilirsiniz. Ama totalinde başlangıç ve sonunda arasında herhangi bir mola vermeden 8 saat ve mola vermeden bir 16 saatlik aç kalma durumunu size tavsiye eder. Gücünü de şuradan alır arkadaşlar. Biz evrim süreci içerisinde, yani bugüne kadar buzdolabının icadı, yemekleri saklamamız, yani istediğimiz an yemekleri bulma durumumuz aslına bakarsanız çok yenidir. Daha öncesinde bizim bünyemiz şuna alışmıştır der aralıklı oruç. Toplayıcı ve avcı durumundayken ne zaman yemek bulursak o zaman yeme üzerine vücudumuz adapte olduğu için şu anki endüstrinin bize sürekli sunduğu işte 3 öğün, 4 öğün, 6 öğün gibi yeme alışkanlığı aslına bakarsanız bizim bünyemizin daha adapte olduğu bir durum değildir der. Kuvvetini de tamamen burada alır. Haklılık payı da %100 vardır. Bilimsel olarak açıklamalar bu kadar uzun olan 16 saatlik açlık durumunun aslına bakarsanız büyüme hormonunu da tetiklediği üzerine bulgular da vardır. Gayet mantıklı, gayet uygulanabilir bir durumu var aralıklı orucun arkadaşlar. Şimdi hazır aralıklı orucun bilim altyapısından, evrim sürecinde aslında bizim 3 öğün, 5 öğün, 4 öğün gibi öğün durumumuzun olmadığından, bulduğumuz kadar yediğimizden, topladığımız ya da avladığımız şeyleri tükettiğimizden bahsettik. Bu yüzden de aralıklı olarak besleniyor ve oruç tutuyor olmanın da vücudunuz için artılarından bahsettik. Şimdi en büyük yapılan hata aralıklı oruç periyotlamayı tamamen sizin inisiyatifinize bırakıyor. Ama evrim sürecinde beslenme periyotlamasını doğa sizin inisiyatifinize bırakmadı. Ne demek istiyorum? Belli dalga boyu aralığını görebiliyor muyuz? Hayır. Belli dalga boyu aralığındaki sesleri işitebiliyor muyuz? Hayır. Bizi en güzel gece toplayıcısı ya da gece avcısı yapacak özellikler maalesef bünyemizde evrimleşmedi. Bu bize şu veriyi veriyor. Demek ki biz geceleri beslenmedik. Geceleri saklandık, dinlendik, uyuduk fakat avlanmadık arkadaşlar. Tabii ki istisnai durumlar olmuş olabilir ama bu evrim sürecini değiştirecek yapıda istisnalar değil. Gündüz uykusu ile gece uykusu arasındaki hormonal farklılıklar bile şunu gösteriyor ki vücudumuz geceleri tekrar onarım, kendini yapılandırma ve dinlenme üzerine evrimleştirmiş. Şimdi eğer ben aralıklı oruçta şunu dersem ki gece 12 ile 8 aralığında beslenmeyi koydum, kalan 16 saatte de oruç tutacağım, bunun aralıklı oruç periyotlamasında herhangi bir yanlışı yok. Burada aralıklı orucun büyük bir handikapı var arkadaşlar. Bir diğer handikap da arkadaşlar aslına bakarsanız bu özelinde aralıklı orucun bir handikapı değil fakat spor ve beslenme bilinci olmayan kişilerde oluşabilecek yanlış anlaşılma handikapı. Ne demek istiyorum? Ben 16 saat oruç tutuyorum. 8 saatte istediğimi yerim gibi bir durum sizi herhangi bir şekilde kalori borçlandırmasına sokmayacaktır. Haliyle de kilo verme gibi bir durumunuz söz konusu olmayacaktır. Bu 8 saat içerisinde çok temiz 10.000 kalori alabilirsiniz. Bu size 3 gün 4 gün gidecek kaloridir. 16 saat aç kalıyorum diye yiyebildiğiniz her şeyi yemek anlamına gelmez. Burada yine aslında sağlıklı beslenme konusuna geliyoruz. Sağlıklı beslenme ile ilgili bilginiz yoksa eğer aralıklı oruçtan da bir fayda sağlamanız çok fazla mümkün değil. Aralıklı oruç size bazı artılar sağlayabilir. Nedir bu? Büyük bir öğün yeme lüksünüz vardır. Bu da size tatmin getirir.
Ama burada tekrar sunmamız gereken bir şey var. Yani şu büyüklükte olan bir mideyi, bu büyüklükte olan bir yemeği sokuyor olmak, bu sizin aslında fiziksel doygunluğunuz değil, tamamen psikolojik olarak tatminsizliğinizden gelir. Bu da bir aralıklı orucun problemi de değildir. Bu noktada eğer ki aralıklı oruç size bu tatmini veriyor diye aralıklı oruç size uygunsa, burada zaten bir beslenme yanlışınız var. Yaptığımız diyetlerin sürdürülebilir olmuyor olmasının en büyük sebebi de aslında buradan geliyor. Sürdürülebilir değil, çünkü içerisinde tatmin yok. Burada değiştirilmesi gereken konu, yemekle tatmini nereye koydunuz? Eğer ki istediğim gözümü doyurmaksa karnımdan önce, burada zaten psikolojik bazı sorunlardan da bahsetmemiz gerekir. Eğer ki önce ben kendimi tatmin edeceğim, o yüzden sürdürülebilir bir diyet bu benim için aralıklı oruç diyorsanız eğer, zaten çok da fazla bir etkisini görmeyeceksinizdir. Çünkü bu bağımlılık gibidir. Bugün bu büyük olan tabak, yarın aralıklı oruçta yapıyor olsanız bu büyüklüğe çıkacaktır. Çünkü tatminin bir sınırı yoktur arkadaşlar. Doyduğumuz, fiziksel doyuma ulaştığımız kadar yemek yeme bilincine varmadığımız sürece hangi periyotlamayı yaparsanız yapın, size bir artı ve sağlıklı dönüşümü olmayacaktır. Aralıklı orucun da size tatmin olarak büyük öğünler sunabilme özelliği aslına bakarsanız çok da büyük bir artı değildir. Aralıklı oruç aslında dünyaları yeniden keşfettiğimiz bir şey değil. Biz 8 saat uyuyor muyuz? Uyuyoruz. Sağlıklı beslenmede karnınız tok bir şekilde uykuya gitmeyin diyor muyuz? Diyoruz. Totalinde eğer bakarsak, saat 12'de uykuya gittiğinizi düşünün. Saat 8 gibi, 7 gibi de yemeği kestiğinizi düşünün. Totalinde yaklaşık 12-13 saat sabah kahvaltı süresine kadar bir açlık durumunuz var zaten. Bunu sağlıklı beslenme içerisinde de zaten size sunuyoruz. Bunu özellikle ismini aralıklı oruç, bilmem ne sistemi, şu sistemi demeye gerek yok. Sağlıklı beslenme, vücudunuza barışık besleniyor olmak sizin için en uygun beslenme şeklidir. Özellikle ya ben aralıklı oruç yaptım ve böyle oldu. Bırak, yani bunlara girmeye çok fazla gerek yok. Zaten vücut aralıklı oruçla besleniyor. Sadece 16 saat değil, 10 saat, 12 saat, 13 saat, 8 saat bu aralıklarda. Bu yüzden yeni dünyaları keşfetmişiz gibi aralıklı oruçla bir şeyler yapıyorum demektense, içerisinde bilimden aldığı o kuvveti iyice algılayıp vücudumuzda uygulanabilir hale getirmek lazım. Ben aralıklı oruç yapıyorum demektense vücuduma en uygun sağlıklı besleniyorum aslında daha uygundur. Yatağa çok tok karınla değil, çok da inanılmaz aç karınla değil, gittiğiniz, uyuduğunuz bir sistem aslında bakarsanız bir aralıklı oruç sistemi. Yani kahvaltı edemiyorum, etmek zorunda da değilsin. Zaten dilimize de yerleşmiş kahve altı bizim de kültürümüzde çok fazla inanılmaz yemeklerin tüketildiği bir yer değil. Kahve içmeden önce midemizde kahve rahatsızlık vermesin diye yaptığımız bir öğündür aslına bakarsınız. Tamamen sağlıklı beslenmeden bahsediyorum. Şimdi burada başka bir handikap var. Bu tarafa geçelim. Genelleme yanlışımızı burada da görebiliriz. Dedim ki kahve altı, kahveden önce yaptığımız bir beslenme, çok da büyük beslenmelerin olduğu bir öğün değil dedim, değil mi? Ama bu herkes için değil işte. Bahsettiğimiz amaçlama buradan kaynaklanıyor. Eğer sen vücut geliştiriciysen, evet, kahvaltı da dahil günün her saatinde besleniyor olmak senin için çok önemli. Bu yüzden ne amaçladığınız, antrenmanlardan ne beklediğiniz, sağlıklı vücuttan ne anladığınız da bu noktada çok önemli. Ya kahvaltı diye bir şey yok. Endüstri bize sürekli kahvaltı diye işte sunuyor. Ne bileyim zamanında işte bu Cornflakes gibi markaların kahvaltının aslında çok önemli olduğunu bize sunması ve sonrasında da ürününü satıyor olması tamamen bir kapitalist sistemin bize dayatmasıdır. Katılıyorum %100. Lütfen siz de kime danışıyorsanız, kimden bilgi alıyorsanız ne amaçladığınızı çok iyi anlatın. Genel olarak sağlıklısı evet budur ama bu herkes için doğru demek anlamına gelmez. Eğer ki ben kahvaltı tamamen önemsizdir dersem karşımda bu videoyu izleyen bir vücut geliştirici ya hadi der oradan yani. Gayet tabii hakkıdır da. Bu yüzden bilgilerin neyi amaçladığını, kimleri dahil ettiğini çok iyi bilmemiz lazım. Yani bir Michael Phelps'in kahvaltıda
kaç bin kalori aldığını oturun bir araştırın. O yüzden arkadaşlar o profesyonel sporcudur, o ayrı. Bu vücut geliştirici o ayrı. O bilmem ne o ayrı. O ofis çalışanı o ayrı. İşte bahsettiğimiz tam olarak konu da bu. Hepimiz ayrıyız. O yüzden kendinize uygun en iyi antrenman ve beslenme şeklini bulmamız lazım. Bu tip başlıkların içerisinde alabileceğimiz bilimsel bilgileri alalım. Aralıklı orucu neyi doğru söylemiştir alalım. Evet, endüstrinin bize sunduğu 3 öğün beslenme tamamen bir saçmalıktır. Evrim sürecinde böyle bir şey yoktur. Bu doğruyu alalım. Ama kendimize de yeni dünyaları keşfedecek, yeni isimler bulmak ya da eskiden gelen isimleri bize sunuluyor olması da çok fazla takip etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünmüyorum. Kendinize, vücudunuza uygun en iyi beslenme programlamasını ve en iyi spor programlamasını yapmanız benim size tavsiyem arkadaşlar. Lütfen bir sorunuz varsa, eğer ki ya İlker sen burada bak yanlış söyledim, bilim aslında öyle değil böyle söylüyor derseniz çok da mutlu olurum. Onu da yorum kısmına ya da mesaj olarak bana iletirseniz sevinirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Buradan da tüm antrenör arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Bu tamamen kimseye savaş açtığım ya da yalanlamaya çalıştığım bir video değil. Benim bilmediğim bir şey varsa lütfen benimle de paylaşın. Bilgilerimizi paylaşarak geliştirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.